Yapay zekada bu haftadan herkese merhaba. Herkese merhaba, burada hala yaz. Vay vay vay, tetiklicisin. Evet, bugün de Mezon Magi'deyiz ama bu sefer size bir kıyak yapayım. Gelin bakın, bu QR kodunu ekrandan okutun. Instagram hesabına gelin. Diyorum, Mezon Magi'ye teşekkür ediyoruz. Neresi olduğunu anlamak istiyorsanız da iki önceki bölümden itibaren izlerseniz daha net anlarsınız. Çok keyifli bir mekandayız, eski Datça'da. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz, anlatacak bir şey yok. Anlatmaya gerek yok. Şimdi gündem yine hararetli Osman. Tam ne güzel notları çıkardık, çalıştık, ettik. Yalan abi, yalan. Sam Altman Patlat- duramadı yani. patlattı Çaktı. bombayı. Sağ olsun Ozan kardeşimiz de kodu bize arkadan uzattı. Buyurun Nazım genç adamsınızdır Evet, diyeyim. bu arada öyle değil o, ben biraz daha detaylandırayım. Kodu ve Osman'a hediye etmiş Ozan, sağ olsun. Ben de ödedim, Ozan bana da bir tane ver. Abi, her hediye ettiğimizden login olduktan sonra 4 kişiye daha Vallahi verebiliyorsun. bakmadım abi. Bir açtım. Bu bana diyor, bende yok abi Yok, diyor. bilmiyordum. Sonra ben böyle öğrenince gerçekleri öğrendi, o da bir kod verdi sağ olsun, ben de girebildim. Şimdi Ama VPN'le, aklınız olsun. Herkes isteyecek bizden kodları, taze bitti maalesef. Abi, eşimiz dostumuz Eşim- çok, hemen dağıttık. Herkes meraklı, hevesli çünkü sonuçlar çok güzel. Yani not almışım ben buraya şeylerini ilk gördüğün zaman nete düşen ön pre gösterimlerini vesaire falan. Ay, ben 2 gibi, Kling 2 gibi falan dedim. Hatta yazmışım. Sonra 2 çıktı. Çıktı da bize mi çıktı? Meh değilmiş, iyiymiş. Mal iyi. Bir de bize de çıkmış, girebildik. Mal iyiymiş. Özellikle fizik motoru, anatomik gerçekçilik, akışkanlar mekaniği, işte arkadaki duman, patlama gibi şeyler, dudak senkronu yapmışlar yani. Ses de öyle. Ses de aynı şekilde. Bu arada Ozan'a ben de katılıyorum. Keskinlik sorunu var. Yani birazcık böyle tatlı, flu tadında, düşük kalitede ama bence giriş seviyesi olduğu için birazcık kısık tutmuş olabilirler. Millet abana gelecek ya. Benchmark testi canlı yapıyorlar. Tabii şu izliyor anda bana. cayır cayır herkes deniyor. Düşen tabii hata videosu herkes arıyor. Neyi yapamadığını konusunda. Enteresan bir şey vardı. Birden 10'a kadar sayan bir adam ama saydığı her sayıyı parmaklarıyla da gösteriyor diye. İlk 4'te tamamdı, sonrasında parmaklar karışıyor falan. Bulursak onun Bu videosunu atarız. el işini çözemediler Ama ya. parmak konusu zaten ilk şeyden, Midjourney'den beri öyle. Tabii. Bol 6-7 parmaklı, Böyle 10 parmaklı. garip Yanlarına eller. çıkmış görüyorduk. En son düzelttiler. Ama sayarkenki vesairedeki anatomiyi, özellikle parmak anatomisini takipte, Ve senkronlanma. senkronda 4'ten sonrasında çuvallıyordu. Düzelteceklerdir. Bunlar ilk dönem. Zaten Sam Altman şey dedi. Yani şu anda herkese bunu açtık. Testler sürüyor. Ama pro kullanıcıları için dedi daha keskin, daha reasoning yapabilen bir versiyonumuz da var dedi. Her zaman parası olana iyisini ayırıyorsunuz. Sizi Yani kınıyoruz. Öyle. Bir de parası olan, çok parası olana veriyorlar o hizmeti. 200 dolarlık paket değil 200 miydi? dolar, evet yani. Almayalım Çok abi pahalı. ama iyi mutlu. Bu arada arkadaşım Barış Özcan'a da buradan sevgilerimi yollayayım. Çünkü çok güzel bir video yapmış o da Sora 2 ile. Hani böyle distopik bir dünya içerisinde kendince de basit de bir senaryo da koymuş. Çok eğlenceli bir Benim video. astronotla Onu- sınavı ilk aklıma gelen o olması. Evet ya, onu da görün bakın, şu tarafa Şurada bir koyayım yerde da oynatırsa izleriz. dansöz yaptı astronot. Adamın ilk aklına gelen, bir de o müziği falan da mı koyuyor? Hepsini kendi yapıyor. Sen yazdın müziğinden. Hiçbir olacak. şey yazmadım. Dansöz deyince otomatik Ay yüzeyinde oryantal oynayan astronot yap dedim. Bu kadar. müzikte geldi Reasoning yanında. algılaması falan her şeyini kendisi yapıyor. O yönden çok başarılı. Tabii duyumlarımız hemen aradılar Google'dan. Google müdürü beni aradı. Dedi ki VO4'ün hemen iç testlerine başladık. He. Ama piyasaya sürüm tarihi olarak Aralık öngörüyoruz dedi. Zannetmiyorum Aralık'a kalacağını Kasım'a çünkü gelir o. kesinlikle gelir. Ekim sonunu bile bulabilir yani gelmesi. Çünkü Çin'den gelen araçlar gitgide daha iyi oluyor. Seedrim'inden One 2.2'sine, Kling 2.5'una kadar ki bunları geçen bölümde anlatmıştık. Yani benim önerim bütün yumurtaları tek sepete, tek uygulama olarak koymayın. Bir şey yapın, portföy yapın. Kling'de bulunsun, One 2.2'de bulunsun, Seedrim'de bulunsun. Hicksfield Sonra da diyorum. Hicksfield yalnız şey vermez sonra ona. Diğerlerinin hepsini koydu da. Sonra yok içinde. Sonra zor. Onu da yapsaydı zaten hemen uçağa binip alınlarından öpüp geri dönecektik. Yani bunu nasıl başardınız diye. Alınlarından öpmeye uçağa bineriz. Uçağa diyorsun. binelim. Çünkü yani mesela lansmanı yapılıyor, hep diyoruz. Akşam üzeri yapılıyor, bir saat sonra falan. Ya bizde var, biz koyduk falan Aynen. şeklinde full öyle paket. takılıyor. Ben bu sabah bir Ha. baktım. Yıllık 15.000 lira civarında bir para ediyor Hicksfield'ın 1200 kredili paketi. Ha, sağlam paketi ama Yok, sağlam paketi daha pahalı. daha da pahalı değil mi? O 17.000 lira. Ama şey Bayağı duyuldu, böyle bu sabah önüme düşen, ben de Xfield'a bakmıştım. Bütün 75 içimize bin lira pardon. bizim içimize dahil ettiğimiz bütün iyi motorların hepsine sınırsız açıyoruz size diyor.
Ne kadar süreli açarlar bilmiyorum. Ama şimdi benim tabii. orada o pakette de kafamı karıştırıyor. 1200 kredi diyor ama öbürleri diyor ki limitsiz diyor mesela VO3 kullanabilirsin diyor. Neye göre limitsiz? Limitsiz ben Biz tabii hiç paralı abone olamadığımız için göremiyoruz. Nasıl çalışıyor o mekanizmayı da bilmediğim için. limitsiz Bilenler varsa yazsın eninde aşağıya. sonunda adil kullanım kotası gibi falan bir şeylerle ya altını kısarlar ya limitsiz olması mümkün değil. Serverlar tabii o kadar canım. işlem gücü vesaire zor. Bilmiyorum. Bu arada Sora 2'de şu anda bir limit görünmüyor. Öyle Ürettikçe gözükmüyor, evet. bakın ben de kendimce bir sinematografik bir resim yapmaya çalıştım. Onu da göstereyim. Yağmur yağarken arkadaş ayda dansöz oynattı. Ben de yağmur yağarken su damlaları sesini de rüzgarın da her şeyini de kendisi İki ekledi. zihniyetinde bu dünyaya gerekli olduğunu düşünüyorum. Tabii tabii. Çok renklilik her zaman iyidir. Herkes Gerçi aynı bugün şey. ikimiz de siyah giyindik ama. Siyah mı? Senin gözleri Geç göster. seninki antrasit. Gri la bu. Yok ya antrasit koyu gri gibi bir şey. Neyse, Tam siyah- buralarda kaybolmayalım. Evet. Evet, şimdi ikinci maddeye geçelim. Work slop. Workslop şimdi hep diyoruz ya. Yani yapay zeka çok büyük hype içerisinde firmalar entegre ediyor. İşte işten çıkarmalar falan oluyor. Fakat %95'i beklenen getiriyi sağlayamıyor. Böyle bir şey var. MIT'nin araştırması var. Araştırmaya destek veren diğer iki tane daha şey var destekleyen rapor. BetterUp Labs ve Stanford Social Media Lab araştırmalarıyla Amerika'da çalışanların %40'ı son bir ay içerisinde work slop'la karşılaştı. Bu ne demek? Yapay zeka yaptığınız işin arkasını toplamak zorunda kalmak demek. Ne? Halüsinasyondan tutun da, eklemelerden tutun da, varsayımlara kadar, işte uydurma dataya kadar bayağı bir sıkıntı yaratıyor. İşi bitirdim diye koyduğu şeyin içini bir açıyorsunuz. %30, %40'ı savrulmuş gitmiş. Ve bu tip işlerde de vaka başına bunun arkasını toplama süresi 2 saatlerde falan. Yani yapay zeka ile Daha çok iş verimlilik çıkıyor. almaya çalışırken daha çok iş çıkıyor. Bunu çok eski, ilk sezonda, ilk şeyde olması lazım. Yani yapay zeka ürettiren metinlerin insanileştirilmesi konusunda çalışan uzmanlaşmış editörler kitlesi oluşmaya başladı şeklindeydi. Reklamcılar için işte firmaların, holdinglerin basın lansmanları için vesaireler için her türlü metinde o aşırı duygusuz ve birbirine benzeyen şeyi kırmak için uzmanlaşmış devrik cümle yapan, işte araya şakayı ekleyen, Tabii, atasözü ekleyen, gerçekçiymiş gerçek gibi. işte uzmanlar vardı. Bunun iş dünyasındaki rakamlarla uğraşanlar içindeki karşılığı workslop ciddi verimlilik kayıpları yaratmaya başladığı raporlandı. 3 ayrı kurum tarafından isimlerini saydığım ki MIT, Stanford gibi hakikaten Yeterli. ciddi alması gerekli kurumlar. Bu kavramda gündeme damgasını vuracak workslop. Evet, ben de teknosafari.com'dan bir haber vereyim size. Önemli bir haber. Hollywood yıldızları yapay zeka oyuncusuna karşı Emily Blunt ve Natasha Lyonne'dan sert tepki geldi. Bu hikayeyi de biliyor musunuz bilmiyorum. Bir Hollandalı komedyen bir tane Tilly Norwood diye bir karakter yaratıyor ve onunla böyle bayağı rol yaptırıyor ona falan bir şeyler Sonra da yaptırıyor. sansür yok farkında mısın? Bu söylediğimiz şeyleri falan Şarloları, şunları bunları istediğin karakterleri üretirken birçok kişi Söyle de kapatsınlar. burayı kayıt şeyde kurguda O kırpıyoruz. da gitti. Çünkü sansür gelir hemen. Tabii yani yakında kapatırlar. Çünkü normalde sonra da VO3'te o tip şeylerde çok daha kısıtlı. Evet, One 2.2 en az sansür uygulayan Çin'den çıkan. Neyse konuyu dağıtma. Ben Dağıtma, burada sen- sinemada Evet, evet. Hollywood birbirine girmiş onu anlatıyorum. Anladım. Ekran Oyuncuları Derneği, Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu. Böyle bir dernek bile sağlam, isme bak nasıl güçlüler. Biliyorsun bir dönem senaryo yazmayı bıraktı senaryocular. O yönden derneği sendikalar, diyeyim. Hollywood sendikaları sağlam. Aynen Kilitliyorlar bütün öyle. akışı. Şimdi buradaki büyük bir tepki var tabii ki bu yapay zekalı karakterlerin sinema sektörüne entegre edilmesine. Ama boş yani bence bunlar geçmiş olsun. Ya telif yasaları yeniden yazılacak abi. Hindistan'da bile geçen bölümde anlattık Tabii ya. tabii onlar da deepfake Hollywood'da yüzünden- bile kapıştılar evet, deepfake'lerden. bittik diye ağlıyorlardı. Yani- Gerçekten sıkıntılı konu. Hemen bir dikkate alınması, özellikle yazılımcı arkadaşlar için önemli olduğunu düşündüğüm bir gelişme oldu. DeepSeek versiyon 3.2'yi çıkarttı. Bir türlü Reasoning 2 buraya geri alacak. Lavanta suyu. Ha lavantaysa Devam, tamam. devam. Sık abi. Görüyorsunuz beni ne kadar düşünüyor. Lavantalara boğdum. DeepSeek versiyon 3.2 çıktı çok yeni olaraktan. Reasoning 2 yok içerisinde. Halen de eski Reasoning motoruyla devam ediyor. Ama çok iyi. Şu andaki haliyle oldukça yeterli. GPT 4.5'lara falan muadil seviyede. Güzel tarafı şu. API fiyatlarını %50'ye düşürdük. Yani zaten çok ucuzdu. Yani
o açık kaynak kodlu ve ücretsiz alırsınız, kendi serverlarınızda çalıştırırsınız ama bunu yapacak işlemci kapasiteniz, serverınız vesaire yoksa diyor ki benim serverlarımdan faydalanabilirsin. Sana arkadan API olarak motoru bağlarım. Saniye işte 1 milyon tokenlık fiyatlar da 10 sent falan gibi böyle çok çok komik rakamlara inmiş Çin durumda. Amerika'yı parayla dövüyor diyebiliriz. Buradan vuruyor. Reason 2G ise gene Amerikan borsalarında 1 trilyon çökmeler yaşanır diye tahmin ediyorum. Bu arada Çin bayramı mı ne diye bir şey var. Uzun bir tatile girdiler galiba. Birazcık Asya'dan haberler seyrelebilir bir süreliğine. Yatacaklar diyorsun, yatış var. Biraz yatış var. Dinlensin adamlar da, yorulmuşlardır. Bence Ama arkadaş alışıyordur onlar. ama geri dönüşleri de ama kütür patır olur yani. Bu arada patır kütür mü denirdi ya? Ters söyledim yine. Patır kütür dedin de hemen sonraki şeye bağlasana, tuvalet haberini. Patırtı Tuvalet kütürtü de. abi ben evet onun haberini ben de yaptım mı yoksa sosyal medyadan mı paylaştım hatırlamıyorum ama Çin'de tuvalete giriyorsunuz bir otomatik tuvalet makinesinin içerisine. Çıkış yok. Çıkacağınız zaman diyor ki tuvalet kağıdı, temizlik, hijyen önemli ya. Kağıt veririm ama Kağıt veririm ama QR'ı okut, bir reklam izle diyor. O reklamı izlersen sana bir tutam kağıt çıkartacağım alttan diyor. Yoksa ya, diyor yok. istemezsen 5.74 liraya Parasıyla da alabilirsin. şey başına, silim başına ödüyorsun karttan ya da abonelikle başlatabiliyorsun. Bak bu ekranda hemen kartı tutuyorsun. Tabii. Bir senelik bana tuvalet aboneliği. Tabii Yani- çok büyük şeyler geldi, tepkiler geldi. İnsani bulunmadı. Ama Distopik. böyle QR kodlu çeşitli insanların zor durumundan faydalanacak sistemler görünebilir. Burada büyük para var bu işte. Türkiye'deki yasaları bir inceleyelim, bir zincir olarak aşmayı planı alalım mı? Vallahi enteresan. Böyle gerçekten sinir bozucu Sinir olaylar da oluyor gerçekten. Bakalım şimdi haberlerimize devam edelim. Varsa Amerika'dan sen gir. uluslararası çok büyük bir teknoloji danışmanlığı veren, hizmetleri veren bir firma. Accenture diye yazılıyor. Yanlış telaffuz etmeyeyim. Ana merkezleri de Dublin'de, İrlanda'da. Accenture gibi okunduğunu tahmin ediyorum. Bunlar 11.000 kişiyi bir anda çıkarttılar. Yapay zeka ile bütün işleri ikame O edeceklerini haber düşünerek. bende de vardı. Çok sitede. sağlam bir şeydi. Aynı zamanda 70.000 çalışanlarını da yapay zeka konusunda yeniden eğitime almak niyetindeler. Arada kamçılıyorlar onları da. Hani siz Yani de bu bununla beraber çalışın, faydalı çoğunun oluyoruz. çok net bir Sizi şekilde yollarız. koyduğu, Apple'da dahil olmak üzere ya yapay zeka ile çalışmaya alışırsınız ya da kendinize başka iş arayın. Çünkü bu dönüşüm geri dönüş olmayacak bir süreç diyorlar. Accenture 1900 eski de yani çok yeni bir firma değil. İrlanda'nın Dublin Ama kentinde çağı çok gelişti. hızlı yakalamış görünüyor. 1989'da kurulmuş. Yani bakın bu kadar köklü bir firma 11.000 kişiyi çıkartıp geri kalan 70.000 çalışanını da çok köklü bir eğitime alma. Amerika'da çıkan haberlerde Sora 2'nin yansıması şu şekilde oldu. TikTok benzeri bir şey mi geliyor'a döndü. Tam yapay zeka içerikleriyle hem de yapılmış TikTok benzeri. Çünkü baktığında bütün veriler TikTok'un inanılmaz bir tüketildiğini ve çok fazla bir paranın döndüğü, rantın döndüğü bir alan haline geldiğini düşünüyor. Amerika burada birlikte topa girip bir sahip çıktı, bir şeyler oluyor. Oracle alacağız edeceğiz. Oracle'ı bilmem ne ama Sora 2'yi de devreye sokarak bir taraftan pastadan pay almak istiyor. Çünkü insanların bütün araştırmalar gösteriyor ki orada müthiş bir zaman geçirdiğini ve yakında zaten OpenAI da Sam Altman'a hatta şey dediler, bir toplantıda konuştu. Sam Altman diyor ki biz buralardan para kazanacağız ki özgür ve açık kaynak kodumuzu, misyonumuzu hatırlayacağız. Oralarda kullanmak Bir daha için ikna oldum. böyle şeyler yapıyoruz. Bu arada Durup durup ikna alışveriş ediyor özelliği de biliyorsun beni. Amerika'da Onlar devreye evet girdi. diyor ama yapay zeka ile TikTok'umsu bir şeyler yapmak, Runway de denedi, geçen bölümde anlatmıştık. Yani kendince sadece yapay zeka videolarına oluşan bir şey. YouTube'un olacak yapay zeka videolarına bir short bölümü falan. İnsan unsuru, gerçek insan unsuru olmadığı zaman yapay zeka videoları çok akmaz gibi geliyor bana. Ya ama mesela Hep yakın bunu söylüyorum. çevremde de çok şey var. Mesela Instagram'da böyle videolar paylaşıyorsun ya arkadaşına komikli bilmem neli. Bazen ya bu gerçek mi diye soran arkadaşlarım bile oluyor. Artık insanlar gerçek videoyla sanalı da yani yapay zeka ile üretilmişi de karıştırmaya başladılar ki bu düşün yetişkinlerde böyle çocuklarda daha önceki konuştuğumuz konulardan biriydi hani Evet. hatırlarsan. Kanatları olan bir ejderha uçarak sana geliyor işte bilmem ne hikayesi. Algının bozulması, gerçeklik Algının algısının bozulması çarpılması. bu yetişkinleri de bu hale getirmeye başladı. Neye inanacağız? Hatırlar mısın? Daha yapay zekada bu haftaya yeni başladığımız ilk yılımızda söylediğim bir şey vardı benim.
hani böyle mavi tik gibi gerçek videolara özel Ha, işaret. evet, daha pahalı olacak falan. Yani Durumlar tabii var. hani o tip İnsan içerikleri unsuru. üretenler daha şey olacak. Bu videoda hiçbir şekilde yapay zeka ve efekt ve bilgisayar şeyi kullanılmamıştır. Gerçekten sahne setupları kurulmuş, Aynen ipler, ışıklar, kaçmalar vesaire falan. Şey aklıma geliyor, bulursak koyarız. Charlot'un o, hatta öbür bir tane vardı. İlk dönem komedyenlerinden, hiç dublör kullanmayan. O dönemdeki sahne setuplarıyla yapılmış olan o işte gökdelenden düşmeler, trenin altında kalmalar falan, hep o kamera açıları. işte Dublörlerin du- ya da dublörsüzler Çoğu zaman kullananlar da. dublörsüz çekmek de şeydi, prestijdi falan. Tabii. O tarz videolar muhtemelen şey kazanacak. Bir soru ile ilgili dikkatimi çeken bir şey oldu. Avatarlar kısım var. Videolarında gerçek insan yüzü kullanmak istiyorsan kendi avatarını yükleyip ya da oradaki bir avatarı kullanıyorsun. Sam Altman ilk sıralarda. Kendisini orada bir şey olarak dummy manken bir çekimin bir parçası olarak kullanılmasına izin veriyor bu. Enteresan bir hümanistik yaklaşım. Bir yandan da kişisel markalaşmasını parlatmaya yarıyor tahmin ediyorum. Bir de şey de İlginç bir olabilir. detay. Hani ben yapıyorum siz de yapın hani bak Ha, tabii. güvenebilirsiniz. Evet. Bu şey lansmanlarda Steve Jobs'un kendisinin çıkması Tabii. ve Microsoft'un Balmer lansmanı. Bunu hemen O da geliyor. bizim travma. Hemen o geliyor aklıma. Windows 95 miydi? 95 durumunda. 95. Of. Direkt gece yarısı marketingçisi pozlarıyla Çok şey, acayip. pileli pantolonlar falan. Düşük omuzlu ceket. Ay. Şimdi yine yapay zeka OpenAI'dan bahsedeceğiz. Çünkü kurum içi bir çatışma var, tartışma var. Yapay zeka bir oyuncak mı yoksa insanlığa hizmet miyi içlerinde tartıştıkları bir sosyal medyada bir X'te dönen bir diyalog oldu. Burada insanlar bir grup var ki endişeleniyor. Bu insanlığı zedeliyor. Yanlış gidiyoruz. Böyle yapmamamız lazım diyor. Bir grup da var ki bu çok iyi bir yere gidecek. Çok faydalı hale gelecek. İşte insanlık için yapıyoruz biz bunu. Ama bunu aynı kurumdakiler sosyal medyada herkesin içinde tartışınca değişik bir haber oldu benim için. Bilim hiçbir zaman insanlık için ilerlemedi. Bilim her zaman savaş aracı yaratmak için ya da endüstrideki bir sorunu ortadan kaldırmak için ya da bir ülkenin ekonomisini güçlendirmek için ilerledi. Direkt olarak insanların daha iyi yaşaması için yapılmış icatlar yok. Satıyorsa ancak onu yapıyorlar. Hayatı kolaylaştırmak için falan değil. Yapay zekada da hani yaklaşım olacak. Yani bilim felsefesini vesairesini sosyolojiden bağımsız olarak değerlendiremezsiniz ya da ekonomiden. Yani insanları çok iyi yaşatmak için icat yapacağım. Değil. İyi satayım, zengin olayım. Tabii nadir örnekler var. Mesela hangi aşıyı yapandı? Bu galiba çocuk felci miydi? Onun şeyini ben telifini almayacağım. Bütün dünya kullanabilir. Veya Volvo'nun şeyi kullanması, emniyet kemerinin arabalardaki, bunun patentini almayıp bütün herkes kullanabilsin gibi. Bunlar istisnai örnekler ama. O yüzden herkesin aklında kalıyor. Geri kalan milyonlarca şey deli gibi patent ve Çin'de ben patent tanımam, ben telif tanımam diyerek vuruyor zaten Amerika'yı. Yani açık kaynak al kullan diyor. Bizim hisseler düşüyor ama bana ne şeklinde. O yüzden hep Reasoning 2'yi çok bekliyoruz heyecanla. Nasıl olacak, ne yapacak falan diyerekten. Şimdi ama bu iyimser cümleler çok gerçekçi değil bence ya. Ben bugün belki biraz kötümser her şeye yorum yapmaktayım ama Siyah da giymişsin siyah zaten. giydiğimden olabilir. Psikoloji. Rengarenk gelirdin normalde. Evet. Şimdi BBC ve Evolution Tracks Peru diye bir gezi platformu var. Ondan alınan verilerle yapay zekanın insanları hayatta olmayan, hiç bir olmamış şeylerin ziyaretine yönlendirdiği şeklinde bir haber var ki Peru'da bir tur rehberi Miguel Angel Gongoza Meza diye bir tur rehberi iki turistin yapay zekanın uydurduğu Humantay kutsal kanyonuna gitmeye çalıştığına tanık olmuş. Yani adama soruyorlar. Uydurur, her konuda uydurur. Bence çok güzel trollüyor ya. Kasıtlı mı yapıyor diyorsun yoksa? Yok Kıs yani bilmiş bu halüsinasyon işi zaten kendi biliyorsun Evet. klasik rahatsızlığı %67'ler seviyesinde. Ama bu araştırmada da şöyle bir sonuç çıkmış. Seyahatlerini yapay zeka ile planlayanların %33'ü yanlış bilgilerle karşılaşıyormuş. Yani halüsinasyonun %67 ortalaması var genelde. Ama gezi planlama işlerinde olan da %33. Yani 1/3 ihtimalle saçma sapan yerlere gidebilirsiniz. Çok fantastikmiş değil mi? Fantastik. Nvidia gene bu OpenAI'ye 100 milyar dolar attı ya. Ortak olalım biz vesaire Orada da falan işte geçen. bir karışık ya, Bir karış- anlamadım ben. Yani nasıl ödeyecek, çiple mi ödeyecek onu da bilmiyoruz ama apar topar geçen gün 2-3 gün önce vermiş olduğu bir demeç var. En yakın rakibimiz bizim işte yarı fiyatımız, onda bir fiyatımız beleşe yakın verse bile o çipi biz halen daha satmaya devam edeceğiz, rakibimiz yok. Ne olur mu öyle şey adam be? Ya diyor
serverların bir işletim maliyeti var. Ve benim çipim diyor en yakın rakibimden 30 kat daha iyi çalışır durumda şu anda diyor. Hızlı çalışır durumda. Serverları işletirken ki sağlamış olduğu verim diyor ötekinin bedava bile olsa yaratmış olacağı enerji şeyinden, açığından diyor kaynaklı olarak öbürkünden çok daha verimli ve daha az maliyetli olacak diyor. Yani bileşenler sadece benim çipimden ya da onun çipinden ibaret değil. Bunun dışında işte server'ın işletim maliyeti, enerjisi, şu su, elektriği birçok şey var. Bu prosesi çalıştıran zaman başta olmak üzere diyor. O yüzden biz rakipsiziz diyor. Düşünüyorsun algoritmik olarak hesaplıyorsun diyorsun adam haklı ya. Maalesef haklı yani. Doğru. Ama ben Huawei'den çok bu konuda ümitliyim. %99'u kendi çalışanına ait olan bir firma kooperatif ve arkasında Pekin Üniversitesi, Çin hükümeti var ve şimdiye kadar yapmış oldukları her işte çok ileride. Referansları da var. %70 hızı yakaladılar şeyin H100 çipleriyle falan Nvidia'nın. Bu tatil sonrası biz aslında tatile gitmedik, arkadan girip fabrikada hala çalışıyorduk deyip de piyasaya bir şey sürerlerse hiç şaşırmam. Çin hiç yani çok yarıştan asla kopmuyor. Tam Umutluyuz. tersine yönlendi. Oyunu oynatan, oyunu kuran tarafa geçti bence. Evet. Amerika'yı da silkeledi. O DeepSeek'le zaten bir tokadı bastı. Güzel. Kendine getirdi yani Güzel işte. hakikaten. Ama görüntü modelleri de hala Klink'ten tut da ben 2'ye kadar Tabii gayet çok iyiler. başarılı işler çıkartmaya devam ediyorlar. Şimdi bizim Türkiye'den bir haber, epeydir Türkiye'den haber de vermiyoruz. Turkcell'den enteresan bir bülten geldi bu hafta, onu haber yaptık. Turkcell yapay zeka ilkelerini güncelledi. Teknolojiyi insan odaklı ve etik yaklaşımda kullanılma vizyonu temel alıyor. İşte öne çıkan maddeler çevre ve insanlık odaklılık, hesap verebilirlik, veri güvenliği, bunların hepsini yapay zekaya da dahil ederek yapay zeka ilkelerini de güncellemiş oldu. Ben burada böyle bir hassasiyet olması önemli. Niye? Çünkü Turkcell Uluslararası Telekomünikasyon Birliği gibi platformda Türkiye'yi temsil ediyor. Dolayısıyla biz de hani burada bunların sözde kalmayıp gerçekten fizikselleşmesi, ete kemiğe bürünmesi ve Turkcell sözü gibi bir taahhütle kullanması enteresan geldi bana. Diğer operatörlerden herhangi bir söz verilen olmadı. En azından bunlar söz veriyor. Hani yarın yapmazsa sorarız da ne bak söz verdin yapmadın. Bu çünkü belge ya. Yerli kurumlarımızı yıpratmayalım diyorum ve susuyorum o yüzden. Ha bir enteresan şey vardı. Maliye yapay zeka destekli bir denetim şeyi kurmuş sistemi. Yani orada çok başarılı olacaklar inanıyorum. Çok sıkıntılar olduğu söyleniyor. Yani yapay zeka algoritmik olarak inceleyip firmayı bunlar vergi kaçırıyor. Bunlar işte gümrükten bilmem ne sızdırıyor falan deyip adamların Ama çalıştığı hep devletin lehine sonuçlar devletin çıkartıyor. lehine evet vergiyi daha çok almak için ama birçok kurumun itibarıyla ilgili çok sıkıntılı bildirimler bulunduğu söyleniyor. En kısa zamanda düzeltilmesini umuyorum. Çünkü hakikaten ekonomik döngüsü çarpanı Aynen. katma değeri çok yüksek olacak. Ya bir de bu tip işlerde biliyorsun bir ceza kesilirse o ceza öde ondan sonra itiraz et var. Hani sana kesmiş Çok vaka 3,5 düştü. milyon lira Twitter'da ceza. gördüm. Yani bir sürü Evet. insan batırır bu yani. Evet, algoritmanın henüz ham olduğu ve çok erken teşhisler koyduğu yönünde. Sıkıntı O tabii. Bir acele anda bu de- hesapların bloke edilmiş. Nereden? Maliyetin yapay zekası. Memur bile bilmiyor. Bildirim göndermiş. Aynen öyle. Olmaz yani bu sıkıntılı bir durum olur tabii. Bu bayağı ticareti de olumsuz etkiler. Şimdi geçen hafta en çok dikkat çeken konulardan birisi Anthropic'in Claude Somnet 4.5'i. Müthiş bir performans. Çok beğendi kodcular. 30 saat çalışmış ve 30 saat bayağı yüksek doğrulukta iş çıkartmış. Bu aslında bayağı ses getirdi. Kodcular da denemiş. Birçoğundan da hani olumsuz çok fazla bir şey duymadım ben. Sen duydun mu? Yok beğeniyorlar. Yani kodcular eskiden beri zaten Claude'yi çok beğeniyorlardı. Ben de test yaptım birkaç küçük bir aplikasyon denedim. En temiz o çıkarmıştı. Gerçekçi olmak gerekirse iyiydi yani. Yani bak burada 30 saat boyunca olarak aralıksız çalışmış bir sohbet uygulaması kodlamış ve yaklaşık 11.000 satır kod üretmiş. Bu başarı Anthropic'in yapay zeka pazarındaki hakimiyetini perçinleme yolu attı. Dev bir adım olarak görülüyor İyi. diye haberimizde geçiyor. O alanda iyiler. Hakikaten bunu tabii daha kodla uğraşan arkadaşlar bunu yazarsa bize biz bunu çok yorumlayamıyoruz. Yani ben kendi adıma söyleyeyim benim uzmanlık alanım değil. Anlamam etmem. Uygulama olursa deneriz tabii. Evet konular bizde bitmez. Bu haftanın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yapay zekada. Bu haftada görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, hype etmeyi özellikle unutmayın diyelim. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Sorularınız da varsa aşağı yazın. Cevaplamaya çalışırız. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Neredeydik biz? Tekrar gösterelim. Bak. Mezon Magi QR'da okut.